Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere rokoko gül yapımını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimiz etamyum kumaşımız, muline iplerimiz, kasnak, iğne ve makasımız. Arkadaşlar ben iki rengi tercih ettim. Sizler tek renkle de gülünüzü yapabilirsiniz veya da farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Öncelikle hemen kumaşımızı kasnağımıza gerelim. Arkadaşlar kasnağı gererken bakın dış halkayı alta koyuyorum. Kumaşımızın tersi de bu tarafa üste bakacak ve bunu içine yerleştiriyorum. Ve buradan kumaşımın düz kısmı burası. Düz tarafından işlememe devam ediyorum. Şimdi hemen sizlere ipin nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Arkadaşlar ip çıkarma şeyi çok önemli muline iplerinde. Karışıklığı önlemek için hemen bu katı arkadaşlar 6 katlı tek katlı işleme yapıyoruz. Tek katını alıyoruz ve ikiye katlayıp o şekilde işlememizi yapıyoruz. Bu kadar yeterli olacak sanırım. Çok uzun tutmama gerek yok. Hemen göstereyim. 6 katlı ve tek katını çekiyoruz. Arkadaşlar ben muline ipinde çalışırken düğüm atmıyorum. Onu da hemen sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar ipin iki ucunu birleştirip bu şekilde iğnenin deliğinden geçiriyoruz. Evet, ipliğimizi geçirdikten sonra işlemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ipimin ucuna düğüm atmadım. Alttan herhangi bir yere batıyorum ve tam çekmiyorum ipimi. Yanına veya üstünden herhangi bir yerden çıktım. İpimin şu kısmından içinden geçiyorum arkadaşlar. Fark etmiyor. Hemen buradan bir yerden batıp arkadaşlar arkadan kasnağıma dolandı. Hemen yukarıdan şöyle bakın gördüğünüz gibi aradan 4 tane boşluk kalacak şekilde farklı ebatlarda yapmak istiyorsanız gülünüzü yine farklı boşluklar da bırakabilirsiniz. Ben 4 tane bıraktım. Ve arkadaşlar rokokoda en önemli şeylerden biri de ip dolamak. İğnenin etrafına fakat hangi ipi? İğnemizin deliğinden gelen ip değil de diğer ipimizi doluyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle biraz daha iğnemi çekeyim. Ve doluyoruz. Şu mesafeye kaç tane dolamam gerekiyor? Muhtemelen 10 veya 12. 12'yi ben dolayacağım. Mesafeye göre değişiyor dolamalarımız. 12 olabilir, 10 olabilir, 15 olabilir. Şu mesafe 4 delik olan mesafe ne kadarsa ona göre. 2, 3, 4. Evet. Arkadaşlar şöyle parmağımdan tutuyorum ve çekiyorum. Çekip bunu şöyle geriye doğru aynı yerden batmıyorum burada arkadaşlar. En son eğer kurtçuğum varsa ben şu iğnemin etrafına doladığım ipe kurtçuk diyorum. Onlar varsa aynı yere batmıyorum. Hemen yanından batıp diğerinin yanına çıkabilirim. Fakat şimdi demin battığım yerden batabilirim artık. Çünkü iğnemin üzerinde ip dolamadım.
Nedeni de aynı yere demin batmış olsaydım o kurtçuklarım kumaşın arkasına geçebilirdi. Yine aynı şekilde 12 tane doluyorum arkadaşlar. Evet, parmağımla tutuyorum ve bu şekilde iğnemden çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tutmuyorum. Bakın en son iğnemin deliği olan yerden diyeyim size, oraya geri çekiyorum. Bu şekilde 2 tane kurtçuğum oldu. Yine gördüğünüz gibi aynı yere batmıyorum. Hemen diğerinin yanından batıyorum. Ve arkadaşlar, burada ilk gül yapımında önemli. Yine şuraya batıyorum. Neden buraya battım? Şöyle anlatayım size. En son yaptığım kurtçuğun ucuna diyeyim, ucuna yakın bir yerden batıyorum. Sonra uç kısmının, yani şu kısmından da şu şekilde parmağımla tutuyorum. Arkadaşlar, bu çok önemli. Şuradaki demin söylediğim şey, burada da aynı şeyi tekrarlayacağım size. Şöyle en son iğnemin deliği şurasıydı ya, oradan batmış olacağım. Tabi aynı yeri değil, hemen yakınından. Ve en son kurtçuğumun ucuna yakın bir yerden batacağım. En son yaptığım kurtçuğun ucunun hemen yakınında. Bu sefer buradan batıyorum. Aslında mantık hep son kurtçuğu takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle yapmıyorum. Yine şuradaki ipim, şöyle göstereyim. Şuradaki ipim duruyor ya, hemen onun dibine doğru çekiyorum. Ve son kurtçuğumun ucuna yakın bir yerden çıkıyorum. Bu sefer onun son kurtçuğumun ucuna yakın bir yerden batıyorum. Parmağımla tutuyorum.
Şu ipim dolanmış. Hemen burada ipimi bir sağlamlaştırayım. Evet arkadaşlar, iğneme açık tonu taktım. Şöyle göstereyim. Hem bu tonu taktım. Çünkü gülümün ortası koyu renk olsun diye düşündüm. Dışı da açık renk. Tabi sizler tek tonda yapabilirsiniz. En son yaptığım, yine mantık şu arkadaşlar. En son yaptığım kurtçuğun ucuna yakın bir yere batacağım. Örneğin şuraya. Sonra en son kurtçuğumun orta kısımlarına batacağım. Mantık hep aynı. Şöyle tutayım. Mesafe uzadıkça ben iğnemin üzerine arkadaşlar daha fazla doluyorum. Ona dikkat edebilirsiniz siz de. Mesafeniz azsa az dolarsınız. Evet arkadaşlar, isterseniz gülü bu şekilde de bırakabilirsiniz.
İsterseniz aynı teknikle etrafına yine kurtçuklar yapıp gülü büyütebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, isterseniz birkaç tane daha gidip gülünüzü büyütebilirsiniz sizler. Tabii benim yapacağım bu kadar. Aynı teknikte istediğiniz ebatlarda gül yapılabilir. Şöyle düşünün, şuradan da hemen bir yeşilden bir sap yapayım. Arkadaşlar, burasını iğne ardı tekniğiyle yapıyorum. Sizler iğne ardı tekniği, elde makine dikişi nasıl arzu ederseniz.
Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz güllerde diken olur. O şekilde kenarlardan birer tane, bir sağlı bir sollu böyle birer dikiş atabiliriz. Ve verevine olacak şekilde atın. Düz değil, direkt şöyle şu şekilde düz değildi. Hemen bir yukarıdaki deliğe. Yani yaprakları çoğaltabiliriz. Fakat bu kadar yeterli. Şöyle hemen ipimi arkadan sağlamlaştırıyorum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani herhangi bir kolyede bir takı olarak kullanabilirsiniz veya kıyafetlerin herhangi bir yerinde rokoko nakışını işleyebilirsiniz. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.